Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle kelebek kanadı modelimizi çalışacağız. Onun için öncelikli olarak bir köprü oluşturmam lazım. Köprü dediğimiz işlemde yukarıya atacağım bacakların oturacağı zemin. Buraya atacağım ipliğin adı köprü. Şimdi kelebek kanadı modelimizi çalışırken arkadaşlar kenarda çalışacağım modelimi. Kenardan dağılsın istiyorum. Biraz böyle yelpaze görüntüsü olacak. Onun için köşeye çalışacağım köprümü. Öncelikli olarak ipliğimi sabitlemem lazım. Ne yapmıyorduk? Angle'de düğüm atmıyorduk. Düğüm atmadığımız için ipliğimi biraz yürütmem lazım. Çok basit bir işlem arkadaşlar. Köprü kurup da üzerine bacakları atmak. Sararken biraz küçük püf noktaları anlatacağım sizlere. O yüzden videomuzu dikkatlice takip edin. Evet, ipliğimi yeteri kadar sabitlediğimi düşünüyorum. Şimdi köprüyü kuracağım alan için iğnemi modelimin içine aldım. Şimdi kendime uygun olarak belirlediğim bir tırnağın içerisinden çıktım. Evet, geldim. Arkadaşlar köprü yaparken 2 iplik atmanız yeterli. Bazen 3 iplik de atıyorlar ama benim için 2 iplik idealdir diyorum. Öncelikli olarak burada düğümümü birleştirdim. Yapacağım modelimin boyunun ne kadar olmasını istiyor isem onu şimdi şurada belirlemem lazım. Ben ne kadar bir boyutta çalışmak istiyorum bunu diye düşünüyorum. Hemen kararımı vereceğim. Evet, bu boy benim için yeterli. Ne yapıyoruz? Hemen şöyle bir iplik atımı yaptım oraya. Ben burada çiftli ızgara çalışacağım ve bir boşluk bırakacağım aralarda arkadaşlar. Hemen başlıyorum yapmaya. Köprünün üzerine herhangi bir işlem yapmıyorum. Sadece düz şekilde giriş ve çıkış yapıyorum. Orada herhangi bir örgü tekniği kullanmıyorum. Çünkü orada farklı işlemler yapacağım şimdi. Orayı kalınlaştırmak istemiyorum. Mümkün olduğunca ipliklerimin yan yana gelmesine gayret edeceğim. Tek yapmam gereken işlem orada bu. Şöyle iğnemi takayım. Kasnak vazifesinde o iğne benim için orada. Videomun ekranından kaymasın diye. Evet. Bu işlemi hemen hızlıca tamamlayalım. Evet arkadaşlar, ben hızlı işledim. Damarlarını yani ızgaralarını attım, bitirdim. Şimdi üzerini sarmasını yapacağız hep birlikte. Şimdi öncelikli olarak bir ipliğimi ayırdım. Geri kalanın tamamını birlikte aldım. Geriye dönerken bu baştan da 2 taneyi ayırdım. Sondaki biri tekrar ayırdım. Evet, şimdi sarmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bir alttan bir üstten tekniğimiz yine aynı teknik.
sıra sardıktan sonra eksiltmeler yapacağım. Evet arkadaşlar, bakın şöyle 2 iplik burada bırakıyorum. Sonda 1 iplik. Yaklaşık böyle bir 6 sıra ya da 5 sıra kadar sardıktan sonra eksiltme yapacağım. Eksiltmeyi tek yönlü çalışacağız arkadaşlar. Ne dedik? Kelebek kanadı çalışıyoruz dedik. Kelebek kanadına benzeteceğiz. Tek yönden eksilte eksilte işlememizi devam edeceğim. Başlarda geniş bir ızgara olacak, daha sonra eksildikçe inceleyecek. Şimdi arkadaşlar kaç sıra oldu? 4 sıra oldu. Hala devam ediyorum. 5. sırama geçtim. 5. sıramı sardım. 5. sıramın diğer yarısını sarıyorum. Bir sonraki sıramda 6. sıramı da sardım arkadaşlar. Şimdi burada eksiltme yapacağız. Eksiltme işlemlerini nasıl yapacağız? Ne demiştik? İç tarafta eksiltme yapmıyorum. Orası çünkü 2 iplik olarak kalacak hep. Orayı hep 2 iplik olarak saracağım. Geldim sona. Eksiltme yapmak için şu sondakini bırakmam lazım artık. Onu bıraktım. Yeni bir iplik aldım. O yeni aldığım bir ipliği aynı alttaki tek ipliği, en baştaki ipliği sardığım gibi saracağım. 6 sıra, 6 sıranın sonunda onu da eksiltip çıkartacağım devreden. Her bir sıranın işlemini bu şekilde yapa yapa en üste kadar tamamlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar, yeni bir sıraya başlarken size küçük bir tüyo vereceğim. Şimdi her bir sonraki sıraya başladığımda ilk kesmemi yaparken, şu an yapıyorum. İlk kesmeyi yaptım. Bir ipliğimi ayırdım. Bu işlemi yaparken şöyle biraz çektirip, yani biraz normalinden fazla çektirdiğimde orada bir muntazam görüntü elde edeceğim. Sonrasında istediğiniz gevşeklikte, istediğiniz sıklıkta sarabilirsiniz. Sarmanız düzgün gelecektir. Ama ilk aşamada biraz sıktırmanız gerekli. Orayı sıktırırsanız sarmanız muntazam olur. Eğer sıktırmamışsanız iplik kendi ayarında kalacağı için ona yön vermekte zorlanacaksınız. Hele ki alan daralmaya başladıkça bu daha da güçleşecek. Geniş alanlarda hep aynı ayarda sarabilirsiniz ama yukarıya doğru yaklaştıkça o biraz daha sıkıntılanacaktır. Çünkü iplikler kendi ayarlarını alacaklar. Şöyle ara ara iplerimizi düzeltmemiz lazım. Ben hiç düzeltmeden geldim buraya kadar. Şöyle yerleştireceğim ki
Evet, kilim dokur gibi, halı dokur gibi nasıl yerleştiriyoruz? Aynı onları yaparken tarıyormuşçasına iplerimizi de 1-2 iplik sardıktan sonra, 1-2 sırayı sardıktan sonra iğnenizin tersiyle, özellikle tersiyle ucu deforme edebilir. Tersiyle şöyle biraz ittirmenizde yarar vardır şu işlemi yapmanızda. Bakın şu an yeteri kadar çekiyorum. Öyle ilk sıradaki kadar fazla çekmiyorum. Sadece ipliğimin oturduğunu hissettiğim anda bırakıyorum. Ama ilk sırada kesmeyi yaparken muntazam çekerseniz ondan sonrası rahat gelir. Çekme yapmadığınız zaman dediğim gibi iplik birazcık kendi ayarında kalacaktır. Evet arkadaşlar, şimdi herkesin içinin ürperdiği alana geldik. Tam ajurumun ortasında ipliğim bitiyor. Ben özellikle tam ajurun ortasında bitmesini sağladım. Kesme yerinde bırakmadım ki sizler görün diye. Şimdi ne yapacaksın hoca dediğinizi duyuyorum. Evet, şimdi onu size anlatacağım. Ne yapacağız arkadaşlar? İpliğimi son haddine kadar sardım. Hiç öyle bir kuşkuya kapılmadım. Ne olacak, ne yapacağız diye. Geldim. Artık ipliğimin tamamen bitti. Daha devam ettirmeyecek bana bu iplik. O zaman ne yapıyorum? Hemen içinden yürüttüm. Aşağıdan çıkarttım. Aynen olduğu gibi bıraktım onu. Hemen yeni bir iplik hazırlıyorum. Yeni ipliğimi aldım elime arkadaşlar. Nerede bitirdiysem aynı o noktadan tekrar giriyorum. Ve kaldığım yerden devam edeceğim. Bakın girdiğim nokta burasıydı. Nerede kalmıştım? Bu aşamada kalmıştım. Üzerinden geldim. Devam ettim. Bakın hiç panik yapmadım. Hiç sıkıntıya düşürmedim kendimi. Çünkü paniklersek hata yaparız. Paniklemeyeceğiz. Sakin sakin. Herkesin korkulu rüyasıdır. Ajurun tam ortasında iplik biterse eyvah ne yaparım? Kaldım orada diye düşünürüz. Halbuki yok öyle bir şey. İğne, iplik burada bizim kontrolümüzde. Biz neyle nasıl istersek öyle hareket ederler. Evet arkadaşlar, ajurumuzda sona doğru yaklaştık. Birkaç sıram kaldı, bitmek üzere. Son ipliklerim kalana kadar hiç aksatmadan sarmaya devam edeceğim. Sonda tek de kalabilir.
çift kalabilir. Bazen 3 kalabilir. Bazen ipliğin gelişi, kalınlığı, hani her zaman sayılar birbirini tutmayabilir. Ama çok da mühim değil. Sayı 3'te kalsa sorun değil. Son kalan ipliklerde tek de kalsa çok da sorun olmayacaktır. Çünkü hiçbir yaprak bir önceki yaptığınız yaprakla ya da bir sonraki yapacağınız yaprakla aynı olmayacaktır. Onu kendinize sıkıntı edip hiç dertlenmeyin. Neticede biz el işi. Hiçbir işlem diğerini tutmayacaktır. Kumaş üzerine tek tek tel saymadığımız için, tamamen el yordamıyla ürün çıkarttığımız için illaki farklılıklar olacaktır. O yüzden işlemeye çok fazla müdahale etmeden akışına bırakarak devam etmek lazım. O zaten sizi götürecektir. Benim bu 2 ipimle biteceğe benziyor. Çünkü alanım artık çok fazla dar, bir eksiltmeyi daha kaldırmayacak. Evet arkadaşlar, son birkaç ipliğim kaldı. Burada şimdi 6 tane iplikle bitiremeyeceğim. Belli ki. Birkaç tane daha fazla atabilirim. Oradaki arayı doldurana kadar, boşluklarım tamamlanana kadar birkaç tane atmam gerekiyorsa o kadar iplik atımı yapabilirim. Evet, sıkı sıkı sarıyorum son aşamalar ki artık iplerim iyice otursun, esnemesin, yerlerinde hareketli olmasın diye. Bitiriyorum arkadaşlar artık. İlk denk gelen yerden kordonumun içine giriyorum ve yürütme işlemini yapıyorum. Çok keyif alarak işleyeceğiniz bir ajur arkadaşlar. Çiçek içlerinde, yapraklarda, çiçeklerin taç yapraklarında, göbeklerinde çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Şöyle ipliklerini alayım. Şurada da ek yapmıştık arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Ek ipliklerini de aldım. Evet, bakın hiç büzme olmadı. Gördüğünüz gibi. Neden büzmedi? Çünkü ben ızgaralarımı atarken gergin atmadım. Dikkatli attım. Üzerini sararken de kasmaması için sadece ilk eksiltmelerimde gerdirme işlemi yaptım. Ondan sonrasını gerdirmedim. Serbest sardım. İpliğin akışını bozmadım. Evet arkadaşlar, ajurumuz bu şekilde tamamlandı. Kelebek kanadı modeliydi. Hepinize iyi seyirler, keyifli çalışmalar.